Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harita mühendisi Seyfettin arkadaşımızla birlikteyiz. Büyük şehirlerden kırsal alanlara taşınmak isteyen, köylerden, kırsal bölgelerden arazi satın almak isteyenlerden çok fazla soru aldım. Bunlarla ilgili çok fazla yoğun sorular aldığım için ben de uzman bir arkadaşımıza bu konuda danışalım istedim. Bu arada 2021 yılında köy sınırlarının 100 metreden 300 metreye çıkarılmasıyla köy mücavir alanları da genişletilmeye başlandı. Bununla ilgili de kendisine sorularımız olacak. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Yayınımıza hoş geldiniz Seyfettin Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi takip edenler biliyordur, beni de takip edenler biliyordur. Birçok takipçilerimiz de ortak zaten. Daha önce de biz bir program yapmıştık biliyorsunuz. O programda da çok güzel konulara temas etmiştik. Şimdi demiştiniz ki o zaman da biz de beraberce belki çok talep olursa bunun ikinci bölümünü yaparız. Şimdi de ikinci bölümündeyiz. Evet. Daha önceki videomuzu da izlemeyen arkadaşlarımız varsa böyle kartlar kısmında o videomuzu da bırakacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Seyfettin hocamızın Mühendis Çoban adlı bir YouTube kanalı var. Orada da özellikle ekoturizm konusunda imarla ilgili tüm hukuksal konulara değiniyor. Bu konularla ilgili videolar yapıyor. Biz şimdi bugünkü konumuza geleceğiz. Özellikle köylere taşınmak isteyenlerin bu sorularına tabii ki geleceğiz ama öncesinde kırsal dönüşümde köylerin önemi nedir? Şehirden insanlar kırsala geldiklerinde bunun artık kontrol edilmesi ve bunun daha düzgün bir şekilde planlanması gerekiyor. Yani plansız yaptığımız her bir girişim farklı sonuçları ortaya çıkartıyor. Bunu en yakın geçen seneki depremde gördük. Depremde kırsalda doğru düzgün bir planlama olmadığı için hem şehrimizi yönetemedik hem kırsalımızı yönetemedik. Dolayısıyla bizim eğer kırsalı doğru düzgün yönetebilirsek ve planlayabilirsek şehri de daha doğru, daha güzel yönetebileceğiz ve planlayabileceğiz. Köyleri düşündüğümüzde eski koşullarda yapılmış. Evet. Bunlar da aslında yeniden planlanması aslında gerekiyor. Söylemek istediğim de birazcık da o. Çünkü eski ihtiyaçlar bugün yok. Eskiden at arabası vardı ama şimdi traktör var. Eskiden başka bir ihtiyaçlar vardı, çapa vardı vesaire ama şimdi traktörün arkasına takacak olduğun takımdır, taklavattır, başka bir sürü şeyler var ve eski otopark ihtiyacın şimdi çok daha farklı. Eski ambar ihtiyacın farklı, şimdi farklı. Eskiden mesela enerji ihtiyacın farklıydı, şimdi daha bir farklı. Dolayısıyla bunların hepsini harmanlayıp ona göre bir köylerde planlama yapılması lazım. O planlamayla da insanların daha rahat bir şekilde kırsala yerleşmesini sağlamak lazım. Büyük şehirlerde biliyorsunuz köyler mahalle haline dönüştü. Yani büyükşehir yasası çıkmasıyla birlikte köylerde mahalle oldu. Bunun artısı ve eksisi nedir? Ona da değinebilir miyiz? Bir yerde büyükşehir olduğunda belediyecilik hizmetlerinin gelmesi anlamına geliyor. Bir köyde belediyecilik hizmetlerinin ya da bir kırsalda ya da herhangi bir alanda fark etmiyor belediyecilik hizmetinin olması demek başta imar ve altyapı demek aslında. Büyükşehir olan yerlerde köyler artık mahalleye dönüştü ya, isterlerse bunu muhtarın talebiyle kırsal yerleşik alan olarak değiştirebiliyorlar. Ama eğer istemezlerse de belediyeye gidip bizim köyümüz artık mahalle oldu, bizim imar planlarımızı yapın diyebiliyorlar. Büyük şehir olan bir ile taşınmak ve büyük şehir olmayan bir ile taşınmak arasındaki farklar. Şimdi orada şöyle bir durum var. Büyük şehir olmayan illerde artık köyler yine eskisi gibi köy. Daha önceki köydeki kurallar neyse aynı kurallar geçerli ve belediyecilik hizmeti orada belediyeler tarafından verilmiyor. Ancak merkezi hükümet tarafından gönderilen ya da merkezi yönetim tarafından gönderilen il özel idaresine ayrılmış payla yönetiliyor. Her ilde, yani büyük şehir olmayan her ilde il özel idaresi var. İl özel idareleri aracılığıyla gerek altyapı hizmetleri, gerek planlama hizmetleri onların eliyle yürütülüyor. Orada da talebe mahsus olarak bunlar yürütülüyor. Biliyorsunuz biz YouTube kanalımızda daha çok işte köyleri tanıtıyoruz. İşte büyük şehirlerden köylere ya da kırsal alanlara taşınanları çekiyoruz. Bizi de genellikle ağırlıklı olarak bu tarz hayali olan insanlar takip ediyor. Köye taşındıklarında nereden başlamalılar? Yani bir kırsal alan arazi seçerken ya da bir köyde bir araziyi seçerken nasıl başlaması gerekiyor? Şimdi öncelikle ne yapması gerektiğine karar verecek. Yani her insanın kendi hayatına ait bir gerçekliği var. Bu hayatta kendisi ne istiyor? Zeytincilik mi yapmak istiyor? Yoksa emekliliğini geçirmek için küçük bir köy evi mi istiyor? Önce bir kere bunlara karar verecek ya da hayvancılık mı yapmak istiyor? Bunlara karar verdikten sonra o amaca uygun bir yer bakacak.
Arazi istiyorsa arazi bakacak. Köyün içinde bir arsa istiyorsa arsa bakacak. Ya da kendine uygun bir zeytinlik istiyorsa zeytinlik bakacak. Ona göre yatırımını yapacak. Evet. Peki burada mesela nelere dikkat edilmesi lazım? Hani bu videomuzun başında da bahsetmiştik ya. Köy sınırlarının işte 100 metreden 300 metreye çıkarıldığı söyleniliyor. Şimdi şöyle, köylerde eğer muhtar talep ederse il özel idareleri bu işlemi başlatabiliyor. Eğer ki bu tescillenirse, çünkü şu an henüz tescillenmiş bir 300 metrelik bir sınır ben duymadım. Eğer takipçilerinizden de duyan varsa, atıyorum Çorum'da ya da Bolu'da, büyükşehir olmayan illerden bahsediyorum, Kırklareli'nde yapan bir il varsa, onu da yorumlara yazarlarsa biz de onlarla bir görüşelim. Nasıl bir yol izlemişlerse onları da gerekli olan yerlere iletelim. İnsanlar da bu şekilde yapın diyebilelim. Ama burada en önemli konu il özel idaresinin genişletme ile ilgili tespitlerini yapması ve bu paftaları onaylaması. Onlar onaylandıktan sonra artık sizin köyün 300 metre genişliğindeki alanında imar planı yapabilirsiniz. Ondan sonra evinizi yapabilirsiniz. Tarlanızı arsaya dönüştürebilirsiniz. Evet. Bunları bu şekilde rahat rahat yapabilirsiniz. Ya en çok sorulan soruların başında işte yani köyde arazi almak istiyor ama birçok insan bu konuda bilgili değil ya da kandırılmaktan korkuyor. Evet. Yani diyor ki ben köyden ya da kırsal bir bölgeden arazi alırken nelere dikkat etmeliyim? Nasıl başlamalıyım? İşte dediğim gibi eğer ki ileriye dönük ben yerimi bir şekilde yine planlattırabilirim diyorsa bu 300 metrenin içerisinden bir yer alsın. Köydeki en son evin 300 metre dışı en fazla olsun. Bir köy merkezini ya da bir köy civarını düşünürsek bir dairesel olarak mı 300 metreden bahsediyoruz? Köyün en dışındaki evden itibaren 300 metre. En dışındaki evden 300 metre olarak mesela kaç dönümlük bir arazi almaları gerekiyor en az? Ya minimum ev yapacak oldukları alan benim genelde herkese söylediğim 1 dönüm gibi bir alan aldıkları durumunda, yarın bir günde imar planı yapılabildiği durumlarda teklerde yapıldığında kendilerine 600 metrekarelik bir alan kalır. En az 1 dönümlük bir alan bakmış olabilirler, yani kendileri için uygun olur. Evet. Seyfettin Hocam mesela 300 metrenin de daha ilerisinde 500 metre, köye 1 kilometre bir yerde arazi satın almak istiyor. Bir tarla tabii orada arsa olmadığı için Artık, tarla evet. vasfındaki araziler. Bu araziyi alırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani bir yapı yapabilmek için. Şimdi bunun için bir öncelikle yolunun olmasını gerekiyor. Yani gittiklerinde paftalarda, kadastro paftalarında bir yolunun olması gerekiyor. İlaveten de yapacakları amaca uygun olarak eğer ki bir bahçe yapacaklarsa 5 dönüm ve üzeri olması gerekiyor. 5 dönüm üzerindeki yerlere 75 metrekare oturumlu 2 kat inşaat izni alabilirler. Onun haricinde eğer hayvancılık tesisi gibi bir şey yapmak istiyorlarsa onlar da en az bir 20 dönüm arazi bakarlarsa daha iyi olacaktır. Çünkü 20 dönümlük bir arazide çok rahat bu tür tesislere izin veriliyor ve ruhsatınızı alabilir, evinizi yapabilirsiniz. Şimdi 300 metrede en önemli konu şu, daha henüz idarelerce onaylanmış bir sınır yok. O onaylandıktan sonra bu 300 metre artık resmi olarak geçerli olmuş olacak. Evet. Aslında yasallaşmış, kanunlaşmış ama yerel idareler henüz tasdik etmemiş. Bununla ilgili paftaları tasdik etmemiş. Evet. Sınırları tasdik etmemiş. O tasdik edildiği anda artık diyebilirsiniz ki 300 metrede artık siz plan yapabilirsiniz. Yerinizi arsaya dönüştürebilirsiniz. yani burada köy muhtarı talep ederse köydeki insanlar ihtiyar heyeti ve muhtarla birlikte talep ederlerse Köyün genişleme alanı muhtarın talebiyle işlemler başlatılabilir. Muhtarın talebiyle de yine bunların hepsi yapılabilir. Bu arada da yani vatandaş da muhtarına gidip diyebilir ki bizim artık köyümüz yeterli değil kardeşim, bizim köy genişleme alanımızı 300 metreye çıkartmak için lütfen girişimleri başlat diyebilirler muhtarlarına. peki diyelim ki girişimde bulundular. Köy sınırları 300 metre kadar genişledi. Ondan sonra ne yapılması gerekiyor? Şimdi orada iki tür konu var. Bir, eğer sizin yeriniz imar kanununda ve plansal alanlar yönetmeliğindeki minimum ifraz şartlarını, minimum cephe şartlarını sağlıyorsa doğrudan bir ev yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. İfraz etmek istiyorsanız o şartları sağlıyorsa onu yapabilirsiniz. Eğer ki imar planı yapmak istiyorsanız da minimum 40 dönümü sağlamak şartıyla iki arkadaş bir araya gelebilirsiniz. Sizin diyelim ki 10 dönümünüz var. Bir arkadaşın da
30 dönüm var. Beraberce yapabilirsiniz. Ya da birinizin 10 dönüm, birinin 10 dönüm, birinin 10 dönüm böyle ya da 5 dönüm. Toplamda 5 kişisiniz, yine beraber yaptırabilirsiniz. Ya da tek kişinin 40 dönümü var, yine yaptırabilirsiniz. O bölgedeki geniş bir alanın planlanması için 40 dönüm şartını getirdi bakanlık daha sonra. Normalde şu anda yönetmeliklerde ya da kanunda böyle bir madde yok. Ancak bakanlığın bu şekilde bir uygulaması var. Bu uygulamadan dolayı minimum 40 dönüm üzeri olursa imar planınızı yapabilirsiniz ve ifrazını yapıp rahat rahat evlerinizi yapabilirsiniz. Yolsuz olan bir sürü arazi var. Adamın arazisi var ama yolu yok. İşte onlara da şimdi geleceğim. Eğer ki sadece yol genişliği kadar bir cepheniz varsa orayı yol bırakmak şartıyla bütün parselinizi planladığınızda bunu şehir plancılarınız ve harita mühendisleriniz mutlaka yardımcı olacaktır. Zaten eğer bu konuları yapacaksa bir arkadaşımız mutlaka bir bölgesindeki harita mühendisinden ya da şehir plancısından danışmanlık almalı, destek almalı ve onlarla birlikte çalışmalı. Çünkü çok teknik bir konu. Eğer ki uygun yol ayrılabiliyor ise yolu olmasa bile o alınmış olan yollarla rahat rahat planını yapabilir. Muvaffakatnamesiyle planlarını yapabilir. İmar planı yapıldıktan sonra ne gibi işlemler gerekiyor? Şimdi zaten bizim amacımız bir evimizi yapmak sonuçta. İmar planı yaptıktan sonra şöyle bir şey yapılabilir. Siz isterseniz o plan içerisindeki gerekli olan kamusal alanları terk edip tek parça halinde kendi yerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz ifraz edip birkaç arkadaşınızla beraber yine evinizi ya da evlerinizi birlikte yapabilirsiniz. Hatta kooperatif kurup beraberce büyük bir alansa eğer o alanı beraberce kullanıp binanızı ya da evinizi yapabilirsiniz. Yani imar planı yaptıktan sonra ruhsatınıza ait her şeyinizi yapabilirsiniz. Şöyle mesela ben şimdi köylerde çok fazla gezdiğim için köylerdeki yapılan bütün yapıların aslında hani ne kadar kanunda olsa da aslında %99'u diyelim ruhsatsız yapılar. Evet. Yani ruhsatlı hiçbir yapı yok zaten Türkiye'de. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Valla bu şimdi şöyle bir şey. Ruhsatsız yapı demek aslında kontrolsüz bir yapılaşma demek. Ne kadar kontrolsüz, ne kadar da plansız bir yapılaşma varsa bu gelecek nesillere daha sorunlu işlemler bırakmak demek aslında. Bu da neyi getiriyor? İşte görüntü kirliliğini getiriyor. Altyapının ulaşılamamasını getiriyor. Çünkü yol yapamıyorsunuz, kanal yapamıyorsunuz. Belki bir aydınlatma için bir şey getireceksiniz, onu yapamıyorsunuz. Bu tür sorunları getiriyor. Onun için mümkün olduğunca ruhsatlandırabilirsek ve mümkün olduğunca planlayabilirsek her şeyi yaşam da orada daha rahat, daha kolay oluyor. Zaten bu ilk başta konuştuk yani kırsal dönüşümle alakalı hani sorunumuz nelerdir gibi onlara da az bir şey değindik. Köylerin dönüşümüyle alakalı. İnsanların köyde tutabilirsek, köyde tuttuğumuzda şehri yönetmek çok daha kolay olacak. Burada eğer ki biz de planlı yaparsak eğer yapılarımızı köylerimizde ruhsatlı yaparsak ve parsellerimizi ona göre düzgün oluşturursak inanın köyde çok daha düzgün, çok daha rahat bir hayat olacak. Onun için mümkün olunca ruhsatlandıralım, mümkün olunca planlı yapalım ve ruhsatlı yapalım. Ve bu artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Eskiden bir köydeki amcamız belki bir mimara ulaşamıyordu. Belki bir harita mühendisine ulaşamıyordu. Şimdi çok rahat bir danışmanıyla, çok rahat bir mimar arkadaşıyla bunları artık yapabilir. Yani yeniden böyle bir düzenleme yapılıp köylerin yeniden planlanması gerekmiyor mu? Mesela çok bu çarpık yapılaşma. İşte aslında Büyükşehir Kanunu bunu getiriyor. Bunu planlamaya getiriyor aslında Büyükşehir Kanunu. Ama Büyükşehir Kanunu'nda bu planlamayı idareler bir an evvel yapamadığı için bazı sorunlar yaşıyoruz. Benim bildiğim mesela İstanbul'da birçok köy, hatta hemen hemen bütün köyler planlandı. Artık kafanıza göre rastgele köyde bir ev yapamıyorsunuz ama şunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Planınız var artık. Planınıza göre ne yapacağınızı biliyorsunuz ve ona göre gidiyorsunuz, ruhsatınızı alabiliyorsunuz. Kafanıza göre bir şey yapmıyorsunuz ama planınız olduğu için o plana göre evinizi yapabiliyorsunuz. Bizim de bir önerimiz olsun. Yönetmeliklere ya da kanunlara nereye konulacaksa idareciler bunu daha iyi bilir. Yani yönetmelikte bu iş düzenlenebilir diye düşünüyorum. Bir köy evinde olması gereken minimum şartları da oraya koymak lazım. İşte otoparkı, atıyorum küçük bir ambarı, minimum yol genişliği. Bunları da aslında oraya koymak lazım. Onun altında bunların planlanmaması lazım. Diyoruz ya mesela köyde işte bir eve bir araç, yani otopark. minimum bir dönüm olması lazım misal yani. Tabii minimum yani parsel büyüklüklerinde minimum bir dönüm gibi iş yapmamız lazım ki bakanlık şu anda bunu başlattı. O az önce söylemiş olduğum 40 dönümle alakalı. Yani minimum 40 dönüm planlayabiliyorsunuz ve ondan sonra ifraz ettiğinizde de minimum bir dönüm ifraz edebiliyorsunuz.
Aslında bunu ilk ayak sesleri geldi. Belki de bu sizlerin, bizlerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde buna kulak verdi yöneticiler. Bir görelim bakalım dediler. Henüz yönetmelikleri ya da kanunlara koymadılar. Muhtemelen bunun verimli sonuçlarını aldıktan sonra da kanunlara ve yönetmeliklere koyacaklardı diye düşünüyorum. Evet. Hani köylerde o imar oranının da düşürülmesi lazım. Hani %40'ın misal geçmemesi, hatta %20'yi geçmemesi gerekiyor bence. Ya onu işte o köyün ihtiyacına göre aslında karar vermek lazım. Bizim illa şöyle olacak diye bir şeyimiz dememiz şu anda aslında çok doğru değil. Çünkü Karadeniz'deki bir ihtiyaç farklı. Orayı oradaki yönetim bilecek. Akdeniz'deki ihtiyaç farklı. Oradaki yönetim bilecek. Mesela belki Akdeniz'de hiç çatıya ihtiyacın bile yok belki de. Evet. Ya da orada araziler daha geniştir. Otoparka ihtiyacın çok fazla olmayabilir. Her yerde kullanabilirsin. Arazinin bir köşesinde kullanabilirsin ama mesela Karadeniz'de her yer eğimli bir arazi olduğu için belki orada daha farklı bir yöntemlerle buradan çözülecek. Bunu işte oturup plancılar çalışması lazım ve ona göre de planlanması gerekiyor. Evet. Mesela hayvancılıkla uğraşan bir köyse, geçimini bununla ilgili sağlıyorsa o köylüler, ona göre planlanması gerekiyor. Hatta mümkünse mesela bir köye gitmiştim ben. O köyde büyükbaş hayvanlar için yapılan ahırlar köyün dışına yapılmış. Bu da güzel bir örnekti mesela. Tabii aslında güzel bir örnek diyorum işte her yerin kendi ihtiyacına göre planlanması lazım. Ben Toroslar'da bir tane köye gitmiştim. Oradaki arkadaşlara da selam edelim buradan eğer izlerlerse. Bir tane kaymakamımız onlara ön ayak olmuş. Köy çok güzel mağara peyniri üretiyor. Ve onların da ihtiyacı güzel bir süt toplamayla ilgili bir merkez oluşturmak. Ve çünkü keçileri dağda merada sürekli. Evet. Her gün onlar için sahip getirip bir köyün ihtiyacına ait olan bir süt toplama yeri yapmak ve onu da mayalayacak oldukları küçük bir tesis yapmak. Onlar eski okullarını buna çevirmişler. Mağaraya da götürüp çok güzel olgunlaştırıp çok harika peynirler yapıyorlar. Dediğim gibi her köyü bu şekilde ele alıp her idare bunu planlaması gerekiyor. Planladığımızda da o eski dediğimiz araba geçmeyen, at arabasıyla zor gidilen köyler artık yerini bu tür modern köylere bırakmış olacak. Bundan sonraki konuşacaklarımız da aslında mevzuatta olmayan sadece bizim isteklerimiz aslında. Aslında ondan da konuşalım bence yani. Çünkü biz bunları konuştuğumuz zaman bizi izleyen belki bir yöneticimiz evet doğru söylüyorlar biz bunu mutlaka ya kanuna koyalım ya yönetmeliğe koyalım bir şey diyebilirler yani. Tabii tabii. Şu an köyleri düşündüğümüzde köylerde gençler yok. İşte genellikle yaşlılar var. Evler bakımsız, yıkılmış. Çünkü hep yaşlılar var. Genç yok ki köyde. Evet. Çünkü nüfus hep şehirlere göç ettiği için şimdi şehirden köylere göç eden insanlara da aslında kolaylık sağlanması gerekiyor. Aslında o şunu da beraberinde getirir. Köyden de artık şehre gitmeyi de engeller bir miktar. Şimdi köylerle ilgili hani hep planlamayı diyoruz ama biz bununla ilgili uzun bir 18 Mart Üniversitesi ile birlikte bir çalışma düzenledik. Orada ben kırsal dönüşüm masasındaydım. Orada bunların hepsini aslında konuştuk. Yani köydeki o eğitim ihtiyaçlarını, köylülerin şehre göçmesini, şehrindeki adamın köye gelmesini, bunların birbirlerine karşı oluşturduğu sorunları ve bunların çözümlerini hepsini biz aslında konuştuk. Ve bununla ilgili de bir öneriyi bakanlığa üniversitemiz muhtemelen yakınlarda sunacaktır. İsteyenler varsa benim oradaki videolarımı da bakabilirler. Orada biz neler konuştuk. Hepsini ben kanalda da bunları anlattım. Bütün konular aslında biz değindik. Hatta bölgedeki yetişecek ürüne kadar ya da su kirliliğine kadar, mikroklimaya kadar her şeyi ziraat mühendisleri, şehir plancıları, harita mühendisleri hep beraber aynı masada oturup bunları konuştuk. Ve ben bu masadan ve bu çalışmadan güzel bir şey çıkacağını umut ediyorum. Gerçekten umutluyum. Büyük bir ihtimalle de yakın zamanda bunlar bakanlığa iletilir. Ve orada da bununla ilgili çalışan, yönetmeliklerle, kanunlarla ilgili çalışan birim de gerekli düzenlemeler yapar diye düşünüyorum. Bir de hocam mesela Türkiye'deki arazilere baktığımızda işte bir köyde diyelim kadastral yol bulduğumuz zaman köyde 2 tane 3 tane bilemeden kadastral yol oluyor. Ama diğer tarlaların bir resmi yolu yok. Bir şeyi yok. Mesela Avrupa'da, Hollanda'da işte diğer ülkelerdeki çiftlikleri düşündüğümüzde herkes kendi arazisinde çiftlik yapmış. Aile çiftlikleri var. Devlet oradaki aile çiftliklerini destekliyor. Ve zaten Hollanda küçücük toprakları olmasına rağmen İsrail, Hollanda gibi ülkeler dünyaya ürün ihraç ediyorlar. Gıda ihraç ediyorlar. Evet. Böyle bir ülkede aslında tarım ve hayvancılığın olması gereken bir ülkede, 4 mevsimin yaşandığı bir ülkede bunları bu şekilde planlansa, aslında bu planlamayla direkt geçiyor dediğiniz gibi. Başta planlansa, her arazinin kendi yolu olsa,
bir yerde sıkışmış bir bölgede evini yapmaktansa böyle çiftlik evleri tarzında bir yapılaşmana izin verilse, bunu teşvik edilse daha doğru olmaz mı? Aslında kısmen bunun önü açık aslında. Tamamen değil ama kısmen açık. Dediğiniz gibi çok az kadastral yolu olan parseller için bu açık. Kadastral yolu olmayan parseller için şu anda bunun önü kapalı. Ama orada da işte şöyle bir şey olabilir. Kadastral yolu olmayan parseller için de idarelere resen bir yetki verilse, şu anda yasal olarak böyle bir yetki yok. Bu belediyeydi, il özel idareydi. Bunlara doğrudan yetki verilse ve buralar için de sadece kırsal yol planı adı altında ya da başka bir isim de olabilir. Onu bakanlığın kendisi de koyabilir. Yol adı altında parsellerden terk yapılarak yolun da yapılmasının önü açılabilir. Böyle bir durumda herkes bundan faydalanabilir. Çünkü aslında yol medeniyettir. Yol varsa aslında orada ürettiğin ürünü bile pazara çıkartabiliyorsun. Yol varsa herhangi bir şeyine katma değer yapıp koyabiliyorsun. Tarladan bile ürününü kaldırıp pazara sunabiliyorsun. Pazara sunduğun ürünün de vergisini ödeyebiliyorsun. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı bunların. Yani ben birçok arkadaşı biliyorum. Kamyonla gidip, traktörle gidip oradan ürünü kaldıramayacağı için ekmediğini biliyorum. Ama ilerleyen aşamalarda eğer bu yapılabilirse, bu yasalara konulabilirse bu da bizim yine bir önerimiz olsun. Bu sorun ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Peki benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Hani şimdilik benim merak ettiğim bunlar da aslında. Şimdi bir de en çok insanlar az önce videonun başında bahsettiniz. Ekoturizmle alakalı çok kafalarına takılıyor. Sanki ekoturizmi bir evmiş gibi düşünüyor. Ama aslında ekoturizm bir dediğimiz gibi bu köylerin kalkınması için onlara sunulmuş olan bir imkan. Yani bunu da köyleri planlarken onu da bir yandan düşünmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü köylerin sadece gelir kaynağı ürettiği bir şey değil, aynı zamanda hizmet de üretebilmeli köylü. Çünkü o hizmeti üretebildiğinde, bir turizm hizmetini üretebildiğinde ya da bir ürünün reklamını yaparaktan da bir hizmet üretebildiğinde yine katma değeri olmuş olacak. Kazanabiliyorsa da köyde durabilecek rahat rahat. Evet. Seyfettin arkadaşımızın YouTube'da Mühendis Çoban adlı bir YouTube kanalı var. Daha burada konuşmadığımız birçok konuyu da orada kendisi ele aldı. Kendisine bugün teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldı. Ben de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Yine merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Ayrıca Seyfettin hocamızın YouTube kanalında yine açıklama kısmında bırakıyorum. Mail adresini de açıklama kısmında bırakacağım. Yine teknik konularda sorularınız olursa kendisine ulaşabilirsiniz. Böylelikle o size yardımcı olacaktır. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.